Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu ünlü markanın o çok yüksek fiyatlara satılan çantasını yapacağız birlikte. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın, kendi örneğimi yapmayı tercih ettim. Çok daha güzel, çok daha düzgün bir görüntü olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Bakın, şöyle detaylarını yakın çekimle gösteriyorum sizlere. Bu şekilde çantamızın ağız kısmını dilerseniz kapatıp bu formda kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de açık olarak kullanıyorsunuz. Biraz sonra onu da göstereceğim. Çantamın detaylarına gelecek olursam, bu çantamda ben No 24 Milano Raffia kullandım. Milano Raffia'dan 300 gram gitti bu çantada. 300 gram rafya kullandım. Ancak şunu söylemeliyim. Gerçekten şimdiye kadar biliyorsunuz çokça rengini defalarca kez çalıştım. Bu rengi de daha önce çalışmıştım ama ilk kez bu kadar kalın bir Milano iple karşılaştım. Oldukça kalındı. Yani neredeyse yerli rafyalarla aynı kalınlıktaydı. O yüzden de birazcık gramaj olarak fazla gittiğini düşünüyorum. Belki de sizin kullanacağınız renklerle ya da size denk gelen ip daha ince ise daha azıyla da bunu halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın, gördüğünüz üzere şöyle ağzında bir ağız kapaması var. Çantamızı buradan açtığımızda ise diğer geniş formuyla kullanabiliyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmeye karar verirsiniz diyorum. Şimdi size açık halini de göstereceğim. Bakın, bu da açık hali. Gerçekten bu haliyle de inanılmaz güzel oldu. Ben çok sevdim. Özellikle bu açık haliyle çok daha fazla sevdim diyebilirim. Örnek, şöyle yakına gitmek istiyorum. Bakın, yakın çekimlerinde de göreceksiniz ki son derece muntazam. Şöyle detayları görün istiyorum. Bakın, hiçbir şekilde potluk yok, kasma yok. Köşelerimiz son derece düzgün, muntazam oldu. Şöyle yan detaylara bakın, bu içini katlamamız için yapılmış. Şöyle arka tarafında şu kapağı diktiğimiz nokta, görüyorsunuz. Her şeyi en detayına kadar dikkat ederek sizler için son derece muntazam olsun diye uğraştım ve gerçekten çok güzel oldu. Lütfen, önemli olan şunu tekrardan hatırlatayım. Bu çantada en önemlisi, biliyorsunuz ki, santim ölçüleri. O yüzden mutlaka santim ölçülerine dikkat edin. Ben görün diye dışarı çıkarttım. İsterseniz siz onu içine de koyabilirsiniz. Yani günlük hayatta bence içinde kullanmak çok daha şık bir görüntü verecektir sizlere. Unutmayın, piyasadaki kitler birbiriyle farklılık göstermekte. Bu vermiş olduğum ölçüler FY çanta aksesuarın kitine özeldir. Onun dışında tabii ki de mantığını bu çantadan anlayıp siz de kendiniz belki de farklı kitlere uyarlayabilirsiniz. Ama sayılar bu kit içindir. Bunu unutmayın diyorum. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tüm videolarımdan ücretsiz faydalanabilirsiniz diyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Biliyorsunuz, etkileşimlerimizin artması için bunlar çok kıymetli. Aynı zamanda zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınladığım her videodan haberdar olursunuz diyorum. Haydi, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen çantamızı yapmaya başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi bakın, ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Biliyorsunuz, bu parçanın aynısından arkasında var. Bu parçanın aynısından bu tarafta var. Ben iki tanesini örnek olarak yaptım. Bakın, birleştirdim. Çok da güzel oldu. İnanılmaz güzel, tok duruşlu bir örnek. Bu biliyorsunuz kalıp gibi, sepet örgüsü gibi oluyor. O yüzden çantanın formunu çok güzel taşıdı. Yani deri iskeleti çok güzel taşıdı. Şöyle çantamızın bu şekilde bir kapak kısmı var. Henüz tutturulmadı tabii ki de. Şu şekilde. Sonrasında bir tane de şöyle bir cebimiz var. Bu cebi şu sap kısmına şöyle göstereyim. Bakın, şu şekilde geçiriyorsunuz. Evet. Şu şekilde geçiriyorsunuz. Bunu dilerseniz dışında, ama tabii ki de ben içinde tercih ediyorum. Şu şekilde içine doğru çevireceğim. Şöyle küçük bir cüzdanı da mevcut içinde. Setimiz bu şekilde. Bu seti böylece alıyorsunuz ve daha sonra şimdi parçalarını hazırlayıp aralarının montajını yapıyoruz. Gerçekten çok kolay ama çok şık bir yapımı var çantanın. Burada verdiğim ölçülere dikkat etmeniz çok önemli.
Eğer siz de benimle aynı yerden aksesuarlarınızı aldıysanız bu kalıbı birebir uygulayabilirsiniz. Ben çantamın tüm malzemelerini FY Çanta Aksesuar'dan temin ettim. Siz de eğer oranın setini, onların işçiliğindeki bu deri seti kullanıyorsanız birebir aynısını yapabilirsiniz. Gerçekten kalitesi muazzam, işçilik muazzam. Bakın görüyorsunuz. Yanların kapalı olması çok önemli. Çok kaliteli bir duruş sağlıyor. Deri kalitesi çok güzel. Şöyle göstereyim, bakın. Şu yanlar harika. Şu şekilde. İsterseniz buradan uzun sap takmanızı sağlayan bir D halkası ve aynı zamanda çantanızın ağız kısmını birleştirmenizi sağlayan, yani bu çanta şöyle göstereyim. İçe çökük şekilde de kullanılıyor. Şu ağız kısımları şöyle içe doğru yatırılıyor. O şekilde de kullanılıyor. Şu an tek taraflı olduğu için gösteremiyorum onu. İki tarafını yaptığınızda daha net bir şekilde göreceksiniz. Buradaki kancayı da buradaki D'ye takıp ağız kısmını içe doğru da kıvırabiliyoruz. O anlamda gerçekten çok güzel bir çanta hazırlıyoruz birlikte. Tüm malzemelerimizi hazırladıktan sonra kalıbımıza göre örneğimize başlıyoruz. Hemen bu çantanın kitini aldığınızda size de elinize bir kağıt örnek gelecek. Şöyle hemen benim kalıbımı göstermek istiyorum. Ben kendim kalıbı birazcık revize ettim, düzenledim. Bu benim ölçülerim. Şu yüksekliği 20,5 olacak şekilde düzenledim. Aynı şekilde bakın şu yan tarafımız, şurası 14 santim olacak ve 27 ilmek olacak başlangıcımız. Sonrasında şuraya kadar ördükten, yani 20,5'u tamamladıktan sonra yan kesmelerimizi yapacağız birlikte. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın son derece muntazam ve düzgün bir hat oluşturabildik örgüyle. Siz de bu videoyla bu güzel çantayı yapabileceksiniz. Şimdi bu kalıpla hemen ilk olarak ön parçamızla başlayalım. Yan parçamızda birazcık daha detaylarımız var. Çünkü onun kenarları, bakın şöyle göstereyim, yukarıya doğru genişliyor, açılıyor yan parçamız. Hem de buranın kesmesi daha farklı. Hepsini göstereceğim, merak etmeyin. Şimdi tığ olarak 3,5 milimetrelik tığ kullanıyorum. İpim Milano Raffia. Ben No 24 kullandım. Bu deri kite No 36 da çok yakışır. Dilerseniz No 36 da kullanabilirsiniz. Taba rengi için söylüyorum bunu. Benim tercihim ya No 36 ya No 24 şeklinde olacak. Ancak şunu hemen belirtmek istiyorum. Kesinlikle illaki Milano Raffia kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi biliyorum maliyetli bir ip ve bu konuda sürekli siz de ister istemez söylüyorsunuz ipin pahalı olduğu noktasında. Çok haklısınız. Alternatif ipler de kullanabilirsiniz. Örneğin bakın benzer kalınlıkta bu rafyada gerçekten bu çantaya çok güzel olacaktır. Evet, Milano'nun dokusu tabii ki de farklı. Tabii ki de daha ipeksi, daha parlak bir görüntüsü var. Ama bu da gerçekten çok güzel bir rafya. Bu rafya ile de gönül rahatlığıyla örebilirsiniz. Maliyetinizi biraz daha düşürecektir bu durum. Yani sonuçta yarı yarıya ip olarak maliyette yarı yarıya fark edecektir. Yine bunu da tercih ederim, kullanabilirsiniz bu çanta için. Çok kalın bir rafya kullanmanızı tavsiye etmem bu çantada. Çünkü zaten bu örnek yeterince katlı bir örnek. Yani geri ilmek kaydırma ile gelip üstüne ördüğümüz için örnek zaten kalın oluyor, kalıplı oluyor. Siz bir de kalın bir ip kullanırsanız iyice kalın olacaktır. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi ince bir rafya olduğu sürece istediğiniz rafyayı kullanabilirsiniz. Evet, başlayalım dilerseniz. Şöyle tuttum ipimi, geçirdim bir tane ilmek, bırakmadım. Bir daha geçirdim. Şimdi bıraktım. Bu benim birinci zincirim yerine geçmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 4, 25, 26, 27. 27 ilmek, bakın başlangıç ilmek sayım. Şimdi bir tane de yükseklik için çekiyorum. 28
tane zincir çektim. Yani toplamda 27 tane sık iğne yapacağım şimdi. Hiç arka lobla uğraşmıyorum. Bakın hemen yanındaki zincirden başlayarak hemen buraya sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Sık iğneleri yaparken tığımdaki ilmeğim her zaman sıkı. Girdim, ilmek çıkarttım. Bakın uzattım. Sık iğnemi yaptım. Bu ilmeğim sıkı. Girdim, uzattım. Sık iğnemi yaptım. Girdim, uzattım. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde şimdi 27 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, şimdi bakın 27 tane ilmeğimi yaptım. Siz de dediğim gibi kağıdınızı bu şekilde kendiniz ayarlayın. Kesin bu şekilde kağıdınızı. Bakın görüyorsunuz tam zaten 14 santim benim kağıdım, kalıbım. Şöyle üzerine koyuyorum. Tam tamına görüyorsunuz 14 santim denk geldi. Bu şekilde ilk sıramızı dolaştık. Şimdi örgümün arkasına geçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bakın doğrudan çevirdim. İpim arkada kaldı. İlk şu görmüş olduğunuz sık iğneden başlayarak, tepesinden başlayarak ilkini şu şekilde geçiriyorum. Bakın bir ilmeğin içini diğer ilmekten geçiriyorum. İlmek kaydırmamı. Çünkü ilki zor geçer. Bu şekilde tersten daha rahat geçirirsiniz. İkincileri normal bu şekilde. Bir sıra parçanın tekrar başına gelene kadar ilmek kaydırmayla örüyoruz. Evet, geldik. Bakın en son ilmek kaydırmamı da yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi buradaki ilk görmüş olduğunuz sık iğnenin tepesine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Geliyorum. Yanındakinin tepesine değil. Bakın şu bir ilk sık iğne görüyorsunuz. Bu ikinci sık iğne. İkinci sık iğnenin altına giriyorum. Uzattım ipimi. Sık iğnemi yaptım. Yanındakinin tepesine giriyorum. Tabi ilmek kaydırmayı da içine alıyoruz. Bu sık iğnenin içine alıyoruz. Bakın burada kesinlikle parmağa dolama yapmıyorum. Rafyamızın düzgün gelmesi çok önemli. O yüzden ne yapıyorum? Aradan geçirdim. Parmağımı geçirdim. Bu şekilde rafyamın düz gelmesini sağlıyorum. Bakın yanındakinin altından girdim. Uzattım. Bir yanındakinin tepesine. Bir yanındakinin altına. Bir yanındakinin tepesine. Bir yanındakinin altına. Bakın olabildiğince uzatıyorum ilmeklerimi. Yanındakine. Sık iğnelerimde de aynı. Tepe ilmeğim sıkı ama bakın bunu ne yapıyorum? Uzatıyorum. Diğerinin altına. Yanındakinin tepesine. Yanındakinin altına. Örneğimiz bu kadar. Bu kadar kolay. Ama bir o kadar gösterişli ve kalıplı bir örnek. Bakın tepesine görüyorsunuz. Sık iğnenin tam altında zaten deliğini görüyorsunuz. Altına. Yanındakinin tepesine.
yanındakinin altına. Hadi gelelim sıranın sonuna. Zaten çokça gösterdim. Evet, geldik sıranın sonuna. Son ilmeğimizin de normal tepesine sık iğnemi yaptım. Çevirdim örgümü. Bakın ilk tepeden başlayarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. 1 2 kaç tane hatırlayalım, 27 tane. 3 4 5 26 ve 27. Tekrar bir zincir çektim, döndüm. Şimdi bir öncekinde bakın, burada artık şuna dikkat ediyoruz. Uzun yaptıklarımızın tepesine batacağız. Kısa yaptığımız sık iğnelerin altına batacağız. Şimdi burada kısa olan sık iğnemiz olduğu için geliyorum. Bunun alt noktasına giriyorum. Bakın uzattım. Uzun sık iğnemi yaptım. Ben bunlara uzun sık iğne, kısa sık iğne diyorum. Bakın şimdi kısa. Çünkü uzunun üstündeyiz. Uzunun üstüne kısa sık iğne yapıyoruz. Şimdi kısanın üzerindeyiz. O zaman uzun sık iğne. Altına batıyorum. Bakın battığım nokta tam sık iğnenin altı. Uzattım. Yanındaki evet. Bakın görüyorsunuz. Bir uzun bir kısa. Şimdi önümde kısa var. Kısanın altına girdim. Şimdi önümde uzun sık iğne var. Uzun sık iğnenin tepesine girdim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın uzunun üstüne kısa yaptım. Şimdi kısa var. Kısanın üstüne uzun yapacağım. İlmeği tepesi şöyle arada kalsın istiyorum. Evet. Şimdi düzgünce oldu. Şimdi döndük. Yine ne yapıyoruz? Bir sıra ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma sırasından sonra yine aynı şekilde başlayacağız. Dikkat edeceğimiz şey, biraz önce söylediğim gibi, eğer uzun sık iğnemiz varsa üstüne kısa, karşımızda kısa varsa üzerine uzun sık iğne yapıyoruz. Gerçekten kolay. Parçamız da kısa olduğu için, yani 14 santimlik bir parça olduğu için ilmeğimiz az. O yüzden bu parçayı çok kısa bir sürede bitireceksiniz. Kenarlarda da arttırma olmadığı için bunda böyle dümdüz yukarıya doğru gitmesi çok kolay. Dediğim gibi asıl detaylı parçamız yan parçalar. Ön parçaları kolaylıkla yaparsınız. Eklemesi de çok kolay, göstereceğim onu da. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi, eğer farklı bir ip kullanıyorsanız, diyelim ki sizin çok az bir ilmekte bu sayıya ulaştınız. Diyelim ki 20 ilmekte oldu sizinkisi. O zaman unutmayın, bunun paralelinde doğru bir tığlama yapmanız lazım çantanın deri kısmına. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi bakın dönüyorum. Önümde bakın ne var? İlk ne yapmışım? Uzun sık iğne. O zaman üstüne bunun bir tane kısa yaptık.
Geldim. Bakın karşımda kısa var. Kısanın altına girdim. Buraya bir uzun sık iğne. Bakın şunların rafyalarımın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Şimdi kısa. Şimdi uzun. Bakın bunun altına giriyorum. Ve dümdüz çekiyorum. Görüyorsunuz rafyam dümdüz bir şekilde yukarıya geliyor. Bu örgüdeki en önemli püf noktası bu. Örgünüzün düzgün gözükmesini istiyorsanız bu rafyanızın düzgün gelmesi çok önemli. Özellikle yanlış yapmamaya gayret edin. Çünkü normalde mesela bu ip sökülünce kullanılır. Ama bu modelde kullanmıyoruz. Çünkü şu üstler buruşuk buruşuk oluyor. Uzun uzun atmalarımız olduğu için buna dikkat ediyorsunuz. O yüzden hata yapmamaya, videoyu dikkatli dinleyip lütfen böyle ara ara atlayaraktan gitmeyin. Sonra önemli noktaları kaçırıp yanlış yapabiliyorsunuz. Siz örerken bırakın o bir taraftan devam etsin ki kaçırdığınız bir nokta olmasın. Atlaya atlaya izlemenizi tavsiye etmem. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde gideceğiz. Yine ilmek kaydırmayla döneceğiz. Tekrar sıra başından başlayacağız. Dediğim gibi kısaların üzerine uzun, uzunların üzerine kısa sık iğne yaparak örgümüzü ne zamana kadar? Bakın 20,5 santim. Şuradan itibaren tam 20,5 santim olana kadar örüyoruz. Geliyoruz. Daha sonra şu köşe kesmelerini yapacağız birlikte. Evet, şimdi yüksekliğimiz 20,5 olana kadar geldik ve daha sonra döndüm. Yine arka tarafı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gördüğünüz üzere ilmek kaydırdım. Buraya geldim ve sonrasında bakın şuraya 10'uncuyu da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bunu değil, hemen bir yanındakine geçiyorum. Böylelikle 9 tane şimdi buraya sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burada ipim bitti. Oradan devam ediyorum yeni iple. Kenarda olduğu için şöyle bir bağlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimizde onun üstüne dönerek gideceğim. Şimdi bu sefer devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. Şimdi 10 ilmek kaydırma yapıp 9 sık iğne yapmıştık. Şimdi geliyoruz, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çektim ve döndüm. Yine altındaki değil, hemen bir yanındakinden devam ediyorum. 1 2, şunu da üzerine yürütelim artık. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi dönüyorum. Bakın. Yine birinciden başlıyorum ilmek kaydırmaya. 2 3 4 5 6. Bakın. Bu sefer ilmek kaydırmamız 6'ya düştü. Bir zincir çekip döndüm. Altındaki değil, bir yanındaki. Hemen tepesinden devam ediyorum. 1 2 3 4
ve 5. Sık iğnem sayımız da 5'e düştü. Tekrar döndüm. İlmek kaydırıyorum. Bir, 2, 3, 4 tane ilmek kaydırma. Döndüm. Hemen yanındakinden 1, 2 ve 3. Şimdi görüyorsunuz. Ne oldu? Hemen bakalım. 9, 7, 5, 3. Döndüm. Şimdi 1, 2, 3 ilmek kaydırma yapıyoruz burada. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi 2 sık iğneye geçiyoruz. Tekrardan döndüm. 1, 2 ilmek kaydırma, bir zincir ve son olarak artık son tek. Görüyorsunuz. Bunu yaptık ve kesiyorum burada. Şimdi bu şekilde bakın şöyle göz bakalım. Bakın gördüğünüz üzere kesme işlemimizi başarıyla bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız ama onun için ne yapacağız? Bu taraftan başlayacağız. Yani böyle gitmeyeceğiz. Şu aradaki görmüş olduğunuz ilmek kaydırmayı aynı şekilde yapacağız ki kalınlığımız değişmesin. O yüzden şöyle tekrar örgümü arkaya çeviriyorum ve geliyorum bu tarafa. Şimdi sayıyorum kenardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10'uncudan giriyorum. Ve hemen ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Ta ki sıranın sonuna kadar. Evet. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Başlıyorum en kenardakinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi hemen geriye dönüyorum. Burada birinciyi atlıyorum. İlmek kaydırmamı ikinciye yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ilk sırada 9 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sırada 7 tane yapacağız. Giremedim sonuncuya. Şimdi döndük. En kenardaki, şimdi sırada uzun var. O zaman uzundan devam ediyoruz. Uzun, kısa. Uzun, kısa. 4 tane oldu. 5, 6 ve 7. Döndüm. Dibinden değil, diğerine. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi devam ediyoruz. İlkindeyim. Kısa, uzun. Kısa, uzun. Şimdi ne yapmıştık?
Burada 9 tane yapmıştık. Burada 7 tane yapmıştık. Burada 5 tane yapacağız. Burada 5 taneyi yaptım. Şimdi dönüyorum arkaya. Hemen bir taneyi atlıyorum. Başlıyorum ilmek kaydırmaya. 2 3 ve 4. Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Sıradakiyle devam ediyorum. Bakın. Uzun, kısa, uzun. 3 tane yaptım şimdi. 9, 7, 5, 3 diye gittik. Şimdi arkaya döndüm. Tekrardan bunu atladım buraya. 1 ve 2. Şimdi zincir çekip döndüm. Geldim ilkine kısa, ikincisine uzun. 2 taneyi yaptım. Şimdi döndüm. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim, döndüm ve bir tane sık iğnemi yaptım ve bitirdim. Bakın yine aynı şekilde bu tarafı da kesmiş olduk. Aynısını, simetrini yaptık. Şimdi artık bunları yerleştirme zamanı. Bunları yerleştireceğiz ama öncesinde artık şu görmüş olduğunuz parçaların tığlamasını yapmamız lazım. Şimdi şu görmüş olduğumuz kısmın ne yapacağız? Sıradan başlayacağız ve şu görmüş olduğunuz 2-2 tığlama işlemini şimdi birlikte gerçekleştireceğiz ve sonrasında artık parçalarımızı da ilmek kaydırmayla birleştireceğiz. Bitecek. Hiç dert etmeyin. Gerçekten yaptığınızda göreceksiniz. Çok çok kolay ve çok da güzel bir çanta olacak. Şimdi gelelim. Alıyorum ipimi. Tığ olarak 3.25'e geçtim. Şimdi başlıyorum buradan. İpimi çekiyorum. Evet. Bir taneyi sıkıştırdım. Geldim ipimi şöyle döndürdüm. Aynı yere. Şimdi tekrardan giriyorum. Ve ilmeğimi çekiyorum. Ve ikincisini de bu şekilde yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz ben bu çantalarda bu tarz tığlama işlemlerinde hiçbir zaman için tek tığla gitmem. Ben her zaman için burada çift tığ tekniğini kullanıyorum. Yine aynısını yapacağım sizler için. Bakın bunu göstermek için yaptım. Tepe ilmeklerimiz böyle olduğunda kocaman oluyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Bakın 3,5'luk tığımı buraya geçiriyorum yine her zamanki gibi. 3.25'i aldım. İlmeği buradan çekiyorum. Bakın. Şöyle çektim ilmeği. Tığıma geçiriyorum ve bakın bununla sık iğnemi bununla tamamlıyorum. Buradan yukarıya çekiyorum. Takıyorum. Ve bu sayede ilmeklerimin tepesi hiçbir şekilde genişlemiyor. Çünkü tığımızı aşağıya indirdiğimiz anda tepe ilmeklerimiz kocaman olacak. Şu ilmeklerimiz. Bunu istemiyorum. Düzgün bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden ilmekleri bu diğer tığla yukarıya çekiyoruz hizasına. Ve sonrasında bakın bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ben tabanları da bu şekilde yaparım her zaman. Tavsiye ederim. Evet biraz ilk başta daha uğraştırıcı diğerine göre. Ama daha kesinlikle daha kusursuz ve daha düzgün bir çanta yapmanızı, ilmeklerinizi de çok daha düzgün bir şekilde ayarlamanızı sağlıyor bu yöntem. Çünkü şununla ilgili çok fazla görüyorum. Bana çok da soru geliyor. Taban tığlamasını yapılmış, üzerine örmeye başlamış ve kasma yaşanmış. Deri taban dışarıda böyle çıkıntılı bir şekilde kalıyor.
üstündeki örgü içe çökmüş durumda. Bunun sebebi işte bu. Yani siz tığlama işlemini tek tığla yaptığınızda tepe ilmekleriniz geniş olacak. Bu da sizi kandıracak. Siz ilmek sayımı yeter zannedeceksiniz. Sonra üzerini örmeye başladığınızda eliniz normal örgü genişliğine ulaştığında işte bu sefer size o ilmek sayısının az geldiğini göreceksiniz. Bunun önüne geçmek için tabanlarınızda da mutlaka bu yöntemi kullanmalısınız. Böylece gerçek ilmek sayınızı, gerçek ölçülerinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın, görüyorsunuz hiçbir olayı yok. Aynen bu şekilde böyle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi şu köşeye geleyim. Asıl olayımız şu köşede zaten. Bu köşeyi nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi bu arası aynen devam ediyor. Buraya kadar gelelim. Bu köşeyi göstereyim. Zaten diğer köşe birbirinin aynısı. Yine de orayı da göstereceğim. Bakın sadece köşe noktalarını göstermem yeterli artık. Diğer araları normal 2-2 olacak şekilde tığlayarak ilerleyeceğiz. Bu ilmek bizim için yeterli. Peki burada şu çok önemli. Siz eğer ki bu tarz ince bir ip kullanmıyorsanız, diyelim ki kalın bir rafya ile bu çantayı yapıyorsanız, o zaman bu size büyük gelecektir. Muhtemelen 2-1 size daha iyi gelir. Onu denersiniz. Çok daha kalınsa ipiniz, o zaman 1-1 bile iyi gelebilir. Bu tamamen ipinizle alakalı. Ama dediğim gibi bu yöntemle tığlama işlemini yaparsanız zaten siz kendinize en doğru ilmek sayısını ayarlayacaksınızdır. O konuda şüpheniz olmasın. Bakın şöyle zaten bununla bu şekilde yaptığınızda herhangi bir kasma yok. Bakın dümdüz tam doğru bir tığlama. O zaman bu ilmek sayısı benim için doğrudur demek oluyor. Bunu zaten şu başlangıçtaki sayınızdan da anlayabilirsiniz. Mesela örneğin buradaki taban tığlama sayımla benim başlangıç ilmek sayım aynıya denk geliyor. Bu da bana doğru bir sayıyla başladığımı aslında gösteriyor. Hemen köşeye kadar geleyim, sonra devam edelim. Evet, şimdi geldim. Bakın en son şu köşedeki 3 taneden önceki noktaya da bir tane yapıyorum buraya. Yaptım. Şimdi geliyorum. Şu 3 taneden toplam, bakın bir tane çıkarttım. Bunu şimdi buradaki tığıma takıyorum. Taktım tığımı. Şimdi geliyorum tam köşe noktasına. Buradan da bir tane çıkartıyorum. Şimdi geliyorum. Üçüncüsünden de bir tane çıkartıyorum. Şimdi bunu da takıyorum. Şimdi üçünü bir topladım. Şimdi geliyorum. Normal yanındakinden devam edip buraya da bir tane yapıyorum. Evet. Şimdi dönüyorum. Yanındakinden tekrar 2-2 diye gidiyoruz. Bir. İki. Bir. İki. Bir. Ve iki. Şimdi bu şekilde köşeye kadar geleceğiz. Köşede yine aynı işlemi yapacağız. Onu tarif edeceğim. Artık video gereksiz uzamasın. Aynı işlemleri tekrar etmiş olmayalım. Bakın böyle 2-2 gidiyorum. Geliyorum yine bu köşeye. Geldim. Buraya bir tane yapıyorum. Şu üçünü toplayıp bir tane yapıyorum. Yine buraya bir tane yapıyorum. Yani şuradaki beşli de bakın bir buna, şu üçüne bir tane, buna bir tane. Bu şekilde bu köşeyi halletmiş oluyoruz. Sonra tekrar yanındakinden 2-2 gidiyoruz. Geliyoruz buraya. Bakın tam buraya geliyoruz. Yine buraya da 2 tane yapıp buradakine
geçiş yapacağız. Sadece buraya gelene kadar bakın aynen öreceğim. Şu köşeleri tekrar göstereceğim sizlere. Alt köşeleri göstereceğim. Zaten burası onun aynısı. Siz de aynı şekilde şu yan tarafı da yapıyorsunuz. Bakın hepsi birebir aynı zaten. Bir fark yok. Köşeler aynı. Bakın yine birleşim ek yerleri aynı. O yüzden bu yan tarafın tığlamasını siz kendiniz yapıyorsunuz. Ben hemen şuradan gelip şu köşeye kadar geliyorum ve burayı da gösteriyorum ve bitiriyoruz. Şimdi bu tarafta bakın görüyorsunuz şu kısım tam böyle ek yerine denk geliyor şu delik. O yüzden eğer buraya 2 tane yaparsam burada bir fazlalık oluşacak. Ondan dolayı buraya bir tane yapıyorum. Sonra geliyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Bakın çıkartıyorum şimdi bu ilmeği buradan. Ve evet, bir tane de buraya yapıyorum. Sonrasında yanından tekrardan devam ediyorum. İlmeklerimi koymaya. Şimdi taktım tığıma. Evet. Yanındakinden yine normal 2-2 devam ediyorum. Burada önemli olan bakın ilmeğin nereye denk geldiği. Yani deliğimizin nereye denk geldiği. Evet, şimdi bu şekilde bu köşeye kadar yapıp geliyorum. Evet, şimdi bakın geldim buraya da 2 taneyi yaptım. Şimdi bu noktaya, şu görmüş olduğunuz noktaya artık ilmek kaydırma yaparak devam edeceğiz. Yani tam şu noktaya ilmek kaydırma yaparak yolumuza devam edeceğiz. Ama öncelikle bunu yaparken bir taraftan da biliyorsunuz çantamızı birleştireceğiz. Şimdi burada tek ilmek olduğu için bunu çiftlemek adına ilk yaptığımızın tepesi olmadığı için şuraya bir tane daha yapacağız. Ama bakın gördünüz, bak bununla batmaya kalkınca tepem ne kadar büyüdü. O yüzden diğer tığla çekiyorum ilmeği. Buraya bu şekilde bağlanmış oldum. Şimdi bu noktadan sonra artık yanındaki ilmeğin içinden ilmek kaydırmayla ilerleyeceğim ve bu sayede artık parçamızı da ekleyeceğiz ve birleştireceğiz beraberinde aynı zamanda. Hemen şöyle alalım parçamızı. Bakın bu parçamız. Şimdi bu parçayı şu şekilde buraya takarak eklemeye başlayacağız. Şu iki kenarın ucunda ip var biliyorsunuz. Şimdi bu ipi ne yapıyoruz? Şuradaki tam köşe ilmeklerinden bakın şöyle çekiyorum. Ve kaymaması için şöyle şuraya geçiriyorum. Aynı şeyi bu taraf için de yapıyorum. Tam köşe noktasından buradaki ipi de çekiyorum. Ve bunu da buraya sıkıştırıyorum. Bu hareket etmesin diye. Sonra onları sökeceğiz. Merak etmeyin. Sonrasında tam şu ortada bırakmış olduğum bakın şurada 8 tane ilmek var. Şöyle ortasından bakıyorum ortalama. Bunun da buradan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunun ortası da şöyle 6, 7. Bakın tam şu noktaya da bir işaretleyici takıyorum. Kayma yapmasın diye bunlar. Evet. Şimdi aynı şekilde şu köşeyi alıyorum buradaki köşeye.
işaretleyicimi takıyorum ve burada kontrollerini de yapmanız lazım. Şu şekilde taktığınızda, birleştirdiğinizde tam geliyor mu? Evet, tam geliyor. Şimdi burada köşedeyiz ama şu köşe noktası değil. O dönüp geldiğimde batacak olduğum yer. Şu görmüş olduğunuz ilk buradaki uzunun kenarından giriyorum. Pardon, özür dilerim. Tam şu orta noktadan. Evet. Yaptık ilmek kaydırmamızı. Geldim yanındakine. Burada da bir üstteki ilmekten. Bakın hizasına giriyorum ama şu bir tane örneği komple içine alacak şekilde ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. Kenar hattımın düzgün bir şekilde oluşması için. Neresi hizasına, neresi gelirse bakın kenarda dümdüz bir şekilde şu ilmekler olacak. Yani ikinci sıradaki ilmekler olacak. Birinci sıradaki ilmeklerin tamamını ne yapıyoruz? Örgünün altına alıyoruz. Böylece kusursuz bir birleştirme sağlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle koyduğunuzda sırasıyla gittiğinizde tam tamına denk gelecek. Şimdi birazcık daha göstereyim ve sonra köşeye kadar şimdi gelelim. Kendi hizanızı bozmayın. Evet. Bakın düzgün, kusursuz bir şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde şimdi şu köşeye kadar gelelim. Köşeden sonra ne yapacağız? Nasıl devam edeceğiz onu göstereceğim. Evet, şimdi geldim buraya. Evet, kaptırıp geçmişim gene. Şuradaki en son yapılan gördüğünüz sık iğnenin tepesine burada görmüş olduğunuz 1, 2, 3 taneyi batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu en son, hatta tekrar isterseniz batayım sizle beraber net bir şekilde görün nereye battığımı. Ben kaptırmışım yine her zamanki gibi. Evet. Şimdi bakın geldik buraya kadar yaptık. En son yapmış olduğumuz, şuradan arkadan gösterirsem daha net anlayacaksınız. Şuradaki tepe noktasına, bakın buraya. Şimdi arkadan girmeye başlayacağız. Bu en kenardaki ve en tepe noktasına 3 kere batacağız. Şimdi buraya girdim. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki girdim şu tepe noktasına. Geldim. İlmek kaydırdım. Girdim. Bakın ikinci noktadan giriyorum. Ama yine aynı noktaya. Yani buradaki aynı tepe noktasına giriyorum. Şimdi tekrardan ilmek kaydırma. Şimdi geliyorum bir diğer noktaya.
Dönüyorum yine aynı noktaya. Bakın bu şekilde ilmek kaydırmalarımı yaptım. Şimdi artık buradan sonra bakın batacak olduğumuz noktaları gösteriyorum. Şu hizaya devam ettireceğimiz için bakın bunu buraya çekmek adına şu boşluğa, şunun arasına, bakın bunun arasına, sonrasında şu aralara, yani kastettiğimiz nokta şu örnek devamlılığını sağlayacak şekilde biraz daha şu derin noktalara batıyoruz ki görüntümüz daha profesyonel ve güzel görünsün. Bakın tam şunun arasındaki yere girdim. Şimdi ilmeğimi alttan çekiyorum. Yaptım. Şimdi bununla aynı noktaya tekrar giriyorum. Yani aslında birazcık buradan sonra olay size kalmış. Yani sizin yönteminize kalmış. İsterseniz uçlarından batabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu şekilde daha derinden batarak daha düzgün bir görüntü sağlayabilirsiniz. Bakın bir şu hizayı görüyorsunuz. Evet. Şimdi adım adım ilerliyorum. Hizayı takip ediyorum. İlmeğimin karşısına neresi gelirse oradan iniyorum alta. Bakın ben şu an tamamen ezbere bir şekilde yapıyorum. Çünkü net bir şekilde göremiyorum da. Bakalım şöyle bir şimdi. Evet. Görüyorsunuz. Son derece düzgün bir şekilde eklemiş olduk. Şimdi bu noktaya geldiğimizde burada şu tam uç noktalarından ekliyoruz. Bakın geliyorum. Karşımda hizasında neresi varsa oraya, ama uçtaki ilmekler. Şunu açabiliriz artık. Bazı yerlerde rafyayı taktırıyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bakın şöyle görmenizi istiyorum. Biraz derinden. Tam ucundan değil, biraz derinden.
Şimdi burayı yine bir sıra içten dikeceğimiz için bakın şu şekilde denk gelmemiz gerekiyor buraya. Şimdi yine şunu sökelim. İttik arkaya. Şimdi bakın tam birinci sıradaki değil ikinci sıradakinin uç noktasına giriyorum. Şimdi burada yine tekrardan üçünü de aynı noktaya yapacağız. Şöyle dönelim. Bakın üçünü de aynı noktaya girdim. Evet. Şimdi yanındakinden itibaren artık aynı şekilde burada da bir ilmeği içe alacağız. Unutmayın. Şu kenardaki, en kenardaki şu bir sırayı içe alacağız. O yüzden ona göre karşımıza nereye batmamız gerekiyorsa o ilmeği hizalayacağız yani bu sefer. Şöyle hemen göstereyim bakın. Şu bir tanesi içe gidecek. Şuradaki ikinci sıra boylu boyunca bizim hizamız olacak. Unutmayın. Şu bir tanesi olduğu gibi içeride. Şöyle içeride kalacak. Bu çok önemli. Unutmayın bunu. Eğer doğru hizayı alamazsanız bakın şu doğru hizayı yapamazsanız ilmek kaydırmalarınız düzgün durmaz. Bakın aynı hizayı takip ettiğim için görüyorsunuz örneğimiz düzgün bir şekilde devam ediyor. Burada da aynı şekilde ikinci sırayı takip edeceğiz. İlk sırayı içeriye alacağız bu şekilde. Şimdi bu noktada biraz göstermekte zorlanıyorum. Şöyle alsam nasıl olur acaba? Gerçekten videoda bu çantayı göstermek çok zor. Bakın hemen altındaki hemen bakın görüyorsunuz hizasında neresi varsa giriyorum ve bir sırayı içeride bırakıyorum. Zaten başlangıçta ölçümüzü ona göre alıyoruz. Bakın şu kenardaki komple içeride kalıyor. Yani gerçekten kucağıma almak için sabırsızlanıyorum bu çantayı. Çünkü o şekilde o kadar rahat yapacağım ki. Yani böyle zormuş gibi gözüküyor ama aslında zor değil. Ben sadece ellerimi çok ileride tutarak yapıyorum. Hani kucağımda değil, önümde değil. O yüzden zorlanıyorum. Ama tekrar şöyle göstereyim. Bakın batacak olduğumuz yerler şu noktalar. Bakın görüyorsunuz her sırada şu noktalar. Şu komple içeride kalacak. Buna dikkat ederek şimdi sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet şimdi geldik köşe noktasına. Bakın tam şu görmüş olduğunuz köşedeki iki noktayı buradaki tam aynı şekilde şu dışarıda bıraktığımız o ilmeğin altındaki noktadan bağladım. Şimdi hemen yanındakinden devam ediyorum. Şuradaki ilk ilmeklerimizin altından bakın devam ediyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Bakın şu
alttaki batmamız gereken yerler şunlar. Şöyle ilmeklerimiz var bakın altlarda. Buralara batarak şimdi ilmek kaydırmamızı yapıp artık bitireceğiz. Bakın yine ilmeğimi çekiyorum ve ilmek kaydırıyorum. Hemen yanındaki bakın bu şekilde sırayla gidiyoruz. Bakın görüyorsunuz düzgün bir şekilde ekliyoruz bu şekilde. Hemen dilerseniz bunu bitireyim. Bu kısımları aynı şekilde nasıl buraları yaptıysak bu kısımlarında hemen sık iğnelerini yapayım. Burada tek fark şurası, şu köşe noktalarımız. Bakın tam taban köşelerine geldiğimizde buralara 5 tane batacağız. Yani 2, 2, 5, 2, 2, 2 diye devam edeceğiz. Yani sadece köşelere şurada bakın bir bu köşe var. Bir de bu köşe var. Bu iki köşeye 5 tane sık iğne yapacağız. Onun dışındakiler zaten yine aynı. Evet, şimdi geldik diğer parçamıza. Bakın görüyorsunuz bu sefer elimizdeki kalıp farklı. Yine ben setle beraber gelen kalıbı kendim birazcık değiştirdim. Bu anlamda onu söyleyebilirim. Şöyle göstermek istiyorum. 21 santimlik bir boyumuz var burada. 21 santim. Bunu ben 34 sırada yakaladım. Hemen onun da zaten biraz sonra o kısma geldiğimiz zaman tekrardan detaylı sayıyı veririm. Öncelikle kafamızı karıştırmadan şuraya bakalım. Bu kısım en son iş. Burayı sonra hallederiz. Burayı hiç bakmıyoruz. Şimdi asıl olayımız şu. 21 santim olacak şekilde. Bu benim 40 ilmeğime denk geldi. Bununla başlıyoruz. Aynı zamanda bakın şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Tekrar söylüyorum. Bizim deliklerimiz var. Çantanın tabanında o örecek olduğumuz kısımda delikleriniz var. O deliklere battığınız zaman sizin bu hemen hemen bu ilmeklerinizle denk gelmesi lazım. Buna dikkat edin. 21 santimi 40 ilmekle bakın başlıyorum ve sonrasında hemen birinci sıradan itibaren arttırmaya başlıyorum. Hangi sıralarda yapıyorum arttırmayı? 1. 5. 9. 13 bakın hep 4 var aralarında. 4 var. Yani şöyle birinci sırada yaptık. 2, 3, 4'te yapmıyoruz. 5. sırada yine arttırma. Yani bir sıra arttırma 3 sıra düz örüyoruz. Bir sıra arttırma 3 sıra düz örüyoruz. Ve bu şekilde toplamda bakın en son 33. sırada da arttırmamızı yapıyoruz. Ve toplamda artık ağız kısmına geldiğimizde 58 ilmeğimizin olması gerekiyor. 58 ilmek unutmayın bunu. Tam şurası 30 santime denk geliyor. 21 santim yani 9 santimlik bir arttırma yapmamız gerekiyor. Bu da 18 ilmeğe karşılık geliyor bu noktada. O yüzden bakın gördüğünüz gibi bu sıralarda arttırmalarımızı yapıyoruz. Hemen başlayalım. Aynı şekilde bakın hiçbir fark yok. Diğerindeki başladığımız gibi başlayacağız ama bu sefer kaç zincir çekiyoruz? 40 artı bir zincirle başlıyoruz. Hemen başlayalım. İki, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen çekip geliyorum. Evet 40 zincirimizi çektik. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. Ve şimdi başlıyorum birinci noktadan. Ne demiştik? Doğrudan birinci sıramızda ilk arttırmayı yapıyoruz. Bakın ilk ilmeğe girdim. Bir tane yaptım. Sonrasında aynı ilmeğe tekrar giriyorum. Ve buraya çiftimi yapıyorum. Bakın bir tane çift. Burada kendinizi karıştırmamak adına rahat görebilmeniz açısından şunu yapabilirsiniz. Bakın ilk bu çift yaptığınız noktalarda birer işaretleyici takın. O hizaları rahat bir şekilde görebilirsiniz bu sayede. Bakın yine aynı şekilde her bir ilmeğin içine bir tane sık iğne olacak
Şimdi bakın herhangi bir zaten farklılık yok. Diğerindeki gibi dümdüz sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım ve gelelim. Evet, geldik. Bakın son sık iğnemizin, zincirimizin içine. Buraya da geliyoruz ve çift yapıyoruz. Bakın son ilmeğimiz burası. Çiftimizi yaptık. Evet, şimdi geldik sıranın sonuna. Bakın çift yaptığım noktalara işaretleyicimi takıyorum karıştırmamak için. Şimdi geliyorum. Burada arkaya geçeceğim ve ilmek kaydırma yapacağım. Bir sıra örnek, bir sıra ilmek kaydırma şeklinde gidiyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Buradaki görmüş olduğunuz ilk tepeden başlayarak ilmek kaydırıyorum. Bir, bakın, iki, birer tane arttırma yaptığım için şu anda artık 40 tane değil 42 tane sık iğnem oldu. Şimdi bu 42 tane sık iğnenin üzerine ilmek kaydırma yaparak dolanacağız. Sıranın başına kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, geldim sıranın sonuna. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. En kenardaki ilmeklerimize örneği koymayacağız. Bakın buradaki gibi değil. Burada biliyorsunuz arttırmamız yoktu. Kenarlara da aynı şekilde devam etmiştik. Ama buradaki gibi yapmayacağız. Şimdi en kenara hiçbir zaman örnek koymayacağız. Normal sık iğnenin üzerine yine sık iğne olacak şekilde her seferinde kenarımızı düz çıkacağız. Burası bizim içeride kalacak olan dikecek olduğumuz kısım. Şimdi buradaki ikinci olandan itibaren örneğimizi kurmaya başlayacağız. Hemen buradakine bakın, altına giriyorum. Sık iğnenin altına girdim. Burada sık iğnenin üstüne batıyorum. Aynı ön parçadakiyle hiçbir farkımız yok. Bu parçada farklı olan tek şey kenarlarda yapacak olduğumuz artırma işlemi. Bakın bir sık iğnenin altına, yine diğer parçada olduğu gibi bir tane sık iğnenin üstüne. Ben başka bir yer aynı anda diğer parçalara da ördüğüm için ipimi kesmiştim. Şimdi ipimi ekleyeceğim tekrardan. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda ne yapıyoruz? Sıralarımızı da bu sayede bakın kenarlar hep böyle düz olduğunda kenarları da daha rahat sayabileceksiniz. Bakın birinci sıramızda işaret var. Bu ikinci sıramız doğrudan. İkinci sıramız, üçüncü sıramız, dördüncü sıramızı yapacağız. Beşinci sırada tekrardan ne koyacağız? Arttırma koyacağız. Ve şu arkadan gittiğimiz ilmek kaydırmaları sıradan saymıyoruz. Onlar değil. Hep yüzünden örneği koyduğumuz sıraları sayacağız. Hemen burada size ip eklemeyi de göstermiş olayım. Bakın şimdi devam ediyorum. Sık iğnenin üzerine geldim. İlk sıra olduğu için biraz elimde tutmakta zorlanıyorum. Evet. Şimdi sık iğnenin altına geldim. Şu aşamadayken yeni ipime geçiyorum. Evet. Şimdi üstüne, sık iğnemizin üstüne, bu esnada artık bu iplerimizi de araya katıyorum ve üstüne örerek devam ediyorum. Altına, üstüne. Bir tane altına, yandakinin üstüne. Hemen yandaki ilmeğin altına, yandaki ilmeğin üstüne. Bakın görüyorsunuz bu şekilde
örneğimiz oluşmaya başladı. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim sonuncuya. Bakın sonuncuya tekrardan yanındakine yine normal, bakın sık iğne yapıyorum. Çünkü ne dedik? Kenarlar her zaman sık iğne olacak. Yine bir zincirimi çektim ve döndüm. Başlıyorum ilkinden ilmek kaydırmamı yapmaya. Artık bu kısmı göstermeyeceğim. Çünkü her sıra zaten tekrarlıyoruz. İlmek kaydırmalarımı hemen yapıp geliyorum. Evet, geldim sıranın sonuna. Son ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın görüyorsunuz. Yine ne dedim? En kenardakine her zaman düz sık iğne. Normalde burada kısa, bakın kısa sık iğnemiz olunca ne yapıyorduk? Aslında altına batıyorduk. Ama altına batmıyoruz. Normal yine tepesine battık. Şimdi sıradaki ne? Uzun. Uzun sık iğnenin üzerine kısa sık iğne yapıyoruz. Kısanın üzerine uzun. Yani dibine batıyoruz. Bakın uzun olduğunda tepesine, kısa olduğunda hemen altındaki boşluğa. Tepesine, altındaki boşluğa. Bakın şu an ikinci sıra bitti. Üçüncü sırayı örüyoruz. 3. Bunun üstüne bir sıra daha düz öreceğiz. Sonra tekrar arttırma yapacağız. Şimdi hemen yine sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik. Bakın sıranın sonuna. Şimdi neredeyiz? Kısa olandayız. O zaman altına giriyorum. Takip edeceğimiz bu. Unutmayın. Yine en son ilmeğe geldiğimizde ne dedik? Her zaman sonuncunun tepesine. Yani burada normal sık iğne yapıyoruz. Örnek koymuyoruz bu kenarda. Tekrardan bir zincir çektim. Döndüm. Yine başlıyorum ilmek kaydırmalarımı yapmaya. Hemen sıra sonuna kadar ilmek kaydırmalarımı yapacağım. Geleceğim sıranın başına. Bakın yine en kenardakini düz öreceğim. Sonra bakın önümde kısa var. Normal sık iğne var. O zaman bunun dibine batacağım. Yani altına batacağım. Bunun tepesine. Bunun altına, bunun tepesine. Onu da o şekilde bitiriyorum. Bakın yani birinci sırayı yapmıştık. İşaretleyicinin olduğu yer. İkinci, üçüncü, dördü de yapıyoruz. Beşinci sırada tekrar birlikte arttırma sırasıyla devam edeceğiz. Evet, bakın şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü. Dördüncü sırayı da yaptım. Kenar yine ne oldu? Gördüğünüz üzere düz sık iğne yaptım. Normal bir şekilde hep tepesine batarak gittik. Yine sıra sonuna geldiğimde görüyorsunuz yine aynı şekilde. Yani bu kenar ve bu kenar hep aynı şekilde ilerliyor, gidiyor. Her zaman burada ne yapıyoruz? Normal sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi artık ilmek kaydırma kısmındayım. Bakın ilmek kaydırmayı bitirdiğimde tekrardan arttırmalarla devam edeceğiz. Evet, geldim kenar noktasına. Bakın görüyorsunuz. Şimdi çift yapma zamanı. Şimdi buraya bir tane yaptık. Şimdi yine işaretleyicimizden şu yanına bir tane işaretleyici takıyorum. Arttırma yaptığımız noktayı bilelim diye. Aynı yere şimdi tekrardan batıyorum. Ve böylelikle burayı çiftlemiş olduk. Şimdi bakın burada uzun olduğu için uzun yaptık. Şimdi burada kısa olduğu için onun üstüne de uzun yaptık. Bir kısa, bir uzun sık iğne. Bir tane tepesine, bir tane ilmeğin altına. Şimdi yine aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bir arttırma da orada yapalım. Evet, geldik. Bakın son sık iğnemize. Hemen buraya giriyorum. 1 ve 2. 2 tane yaptım. Ve
Yine aynı şekilde işaretleyicimi taktım. Burada arttırma yaptığıma dair. Hemen dönüyorum geriye. Başlıyorum ilmek kaydırmaya. Şimdi bu sırayı komple ilmek kaydırmayla geçiyoruz. Ondan sonra tekrardan şu kenar kısımlarını göstereceğim. Yine ne yapmanız gerektiğini, mantığın ne şekilde ilerleyeceğini. Ondan sonraki kısımda artık aynen tekrar edeceksiniz. Bakın 1. sıra, 5. sıra, 9. sıra, 13. sıra, 17. sıra, yani aralarında bir arttırma 3 düz, bir arttırma 3 düz şeklinde ilerleyeceksiniz parçamızın bitimine kadar. Hemen şimdi o aşamaya geliyorum. Sonra devam ediyoruz. Evet, geldim sıra sonuna. Yine bir zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Önce bir şu baştakini bir yapalım. Başa biliyorsunuz her zaman ne dedik? Normal sık iğne yapacağız dedik. Bunu yaptık. Şimdi ikinciye geldiğimizde ne yapacağımıza nasıl karar vereceğiz? Bir önceki sırasına bakarak karar vereceğiz. Şimdi burada uzun yapacağımıza göre, bakın örneğin devamlılığı açısından, o zaman burada kısa yapmamız gerekiyor. Yani tepesine batmamız gerekiyor. Bakın burada tepesine battım. Burada bu şekilde uzun yaptım. Tepesine, altına battım, asıldım ve uzun. Tepesine kısa, tepesine uzun. Yani kenarın ne yapacağımıza karar verirken bir öncesindeki örnek devamlılığını takip ediyoruz. Bakın bir sonraki sıraya geldiğimizde artık bunun altına batacağız. Bu da örnek kategorisine girmiş olacak. Yani yine şu yandaki kısım böyle dümdüz yapılmadan gidiyor olacak. Aynı şekilde şimdi buraya geldiğimizde de ne yapıyoruz? Mesela bakın bunun üstüne kısa, bunun üstüne uzun denk gelecek bu sefer. Bakın buna uzun denk gelecek. Bunun üstüne yine kısa, en kenarda olduğu için yine kısayla devam edeceğiz. Yine de göstereyim, sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, bakın devam ediyoruz. Şimdi örnek devamlılığını sağlamak için bunun üzerine kısa yapmıştık. Şimdi bunun uzuna çevireceğiz. O yüzden altına batıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğimizin normal üstüne batıyorum. Biliyorsunuz kenara zaten hep ne batacağız? Düz batacağız. O yüzden burada bu şekilde ilerlemiş olduk. Şöyle elimle bir düzeltiyorum, esnetiyorum. Gerçekten kalıp gibi bir örgü oluyor burada. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi aynı şekilde tekrardan ilmek kaydırma döneceğiz. İlmek kaydırma döneceğiz. Nereye kadar? Dediğim gibi 9. sıraya kadar. 9. sırada yeniden arttırma. Bu şekilde ilerleteceğiz artışlarımızı. 13 4 4 4 4 gidiyor. Yani 3 sıra düz, bir sıra arttırma. 3 sıra düz, bir sıra arttırma şeklinde gidiyor. Benim için bu 34 sırada tamamlanıyor. Siz kendi sıra sayınıza bakın. 21 santim olması gerekiyor parçamızın ve ben buna 34 sırada ulaştım. 34 sıra boyunca ilerliyorum. Burada 1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. En son 33. sırada da arttırmamı yapıyorum. Artık parçamızın şu kısmını, bakın şöyle göstereyim. Şu kulakların olduğu kısım haricindeki şu kısmı hazırlıyoruz. Geliyoruz. Oradan sonrasına tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi artık geldik yukarıya doğru yapacak olduğumuz eksiltme kısmına. Bakın şu anda toplamda dediğim şekilde arttırmalarımı yaptım. Bir kenardan 9 tane. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diğer kenardan yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi diğer parçada
Hatırlarsanız size 34 sıra demiştim. Ancak bu parçayı biraz daha sıkı örmüşüm. Yani şunları fazla uzatmamışım. Şu gördüğünüz uzunları. O yüzden istediğim uzunluğa 34 sırada değil 35-36 sırada geldim. Ama hiç önemli değil. Bakın arttırma sayım aynı. Bunu bilerek de size göstermek istedim. Yani hepimizin eli farklı olabilir biliyorsunuz. İplerimizin kalınlıkları da farklı olabilir. Böyle durumlarda önemli olan ölçüyü tutturmak. Bakın bu ölçüyü ben bu parçada 36 sırada tutturdum. Çantamın ilk önce monte etmiş olduğum, bakın şu parçada ise bunları daha uzun hani uzatarak yapmışım. Bunu da 34 sırada halletmiştim. Şimdi dediğim gibi bunlar önemli değil. Önemli olan arttırmalarımız aynı, genişliğimiz aynı. Bakın 34 sırada istemiş olduğum 21 santime ulaşmıştım diğer parçada. Burada ise 30 biraz önce söylediğim gibi 34, 35, 36'da ulaşmış oldum. Hemen bakın göstermek istiyorum. Görüyorsunuz yüksekliğimiz söylediğim gibi ne oldu? 21 santim. Demiştim ki size en son ağız kısmına geldiğimizde son arttırmadan sonra 30 santime ulaşmamız gerekiyordu. Bakın 30 santime ulaştık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Görüyorsunuz düzgün bir arttırmada sağlamış olduk bu şekilde. Şimdi artık gördüğünüz üzere şurayı yapma zamanı. Bunun için hemen başlıyorum. İşaretleyicimi alıyorum. Bakın şurada 14 ilmek bırakacağım göbek kısmında. Bunun için önce parçanın 58'in önce ortasını bulacağım. Ayıracağım yani parçayı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bakın 29 bu tarafta, 29 bu tarafta. Şuraya bir işaretleyici taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek burada bıraktım. Ve buraya işaretleyicimi taktım. Şimdi 7 ilmek burada bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek burada bıraktım. Ve sonrasında buraya da işaretleyicimi taktım. Bakın bu orta noktam için. Bunlar da boş bırakacağım nokta için. Yani ne yapacağım? Bu tarafa doğru bakın geleceğim şimdi böyle gide gide burayı halledeceğiz. Aynı şekilde burayı da halledeceğiz birlikte. Şimdi buraya kadar görüyorsunuz. Şu yanlara dikkat etmenizi istiyorum. Bakın yan noktalarımız. Şimdi biraz sonra parçayı buradan birleştireceğiz. İşaretleyicilerimiz siz görün diye ve kendiniz de sırayı takip edin diye. Bunu takın mutlaka. Çünkü nerede arttırma yaptığınızı bilirseniz hemen üstüne bakın. 3 sıra düz örmüşüz, tekrar arttırma. 3 sıra düz tekrar arttırma. Sizin işaretleyiciniz olmayabilir. Bu kadar fazla işaretleyiciniz yoktur. Ne yapıyorsunuz o zaman? Onun yerine hemen küçük iplikler geçiriyorsunuz. Yani illa işaretleyici olmak zorunda değil. Şimdi devam edelim. Birlikte alıyorum artık kağıdımızı yanımıza. Şimdi en son bakın geldim sıranın sonuna, sık iğnemi yaptım ve döndüm. Şimdi ilmek kaydırmayla yine arka tarafı geçeceğim. Üç, 4, bak sağlamasını da yapacağız şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Görüyorsunuz toplamda 22 tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Tığımı bakın bir tane zincirimi çektim ve çeviriyorum. Şimdi burada şuradaki bakın
İlk başlangıçtaki ilmeğe batmıyorum. Buraya bir zincir çektim ya, hemen yanındakine geçiyorum. Yani normalde bunun tepesindeyim şu anda. Buraya değil, buraya geçiyorum ki burada bir eğim oluşturuyorum. Evet, bakın bu şekilde buraya geçtim. Şimdi normal örneği devam ettiriyorum. Hiçbir fark yok. Örnek takibini yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Bakın, kısanın üzerine uzun, uzunun üzerine kısa. Şimdi buraya geldik. Bakın burada 1, 2, 3 taneyi yapmıştık ya. Neredeyiz? Arttırma sırasındayız. O yüzden aynı şekilde şimdi burayı birlikte arttıracağız. Geldim. Buraya 1 ve 2. Çift batıyorum. Hemen yine işaretleyicimi takıyorum. Çift noktaya çift battığım yerleri yine takip edeceğim bu şekilde. Şimdi çeviriyorum örgümü. Aynı şekilde en uçtakinden başlayarak ne yapıyorum? İlmek kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Bakın 19 tane ilmek kaydırdım. Zincirimi çektim, dönüyorum. Yine aynı şekilde buranın tepesindeyim ama buraya batmıyorum. Nereye? Bakın bir yandakini. Bunun örneğini takip ettiriyorum. Burada kısa olduğu için ne yapacağız? Uzun. Şimdi aynen bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim sıranın sonuna. Şimdi dönüyorum. İlmek kaydırmalarıma başlıyorum. Şimdi ilmek kaydırmayla yine birinciden başlıyoruz. Bu sırada artık 15 tane ilmek kaydıracağız. 3 oldu. 4 1 2 3 4. Evet. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 taneyi yaptım. Zincirimi çektim. Dönüyorum. Hemen yine altındaki değil, bir yanındakinden devam ediyorum. Altında uzun olduğu için üstüne kısayla devam ediyorum. Şimdi siz de bu şekilde kendiniz farklı setler almış olsanız bile bu şekilde bakın yöntemini göstermiş oluyorum size. Bu yöntemlerle kesmelerinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama eğer aynı seti aldıysanız o zaman zaten birebir aynı şekilde yapabileceksiniz bu çantayı. Evet.
En son kenardakine de tek yaptım ve yine dönüyorum. Başlıyorum tekrardan ilmek kaydırmaya. En kenardakinden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Zincirimi çektim, döndüm. 12 tane yaptık bu sefer ilmek kaydırmayı. Geldim, yine altındakini atlıyorum, yanındakine. Uzun olduğu için üstüne kısayla devam ediyorum. Bir, bakın. Kısa, bir uzun. Yine bir kısa, bir uzun. Evet, burayı da bakın bitirdik. Yine dönüyorum. Yine ilmek kaydırma. Bu sefer 9 tane. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Yine aynı şekilde bunu atladım, yanındakinin üstüne, altında uzun olduğu için kısayla devam ediyorum. Şimdi yine bakın 3 sırayı geçtik. 1 2 3 sırayı geçtik. Burada çift yapacağız tekrardan. 1 ve 2. Yine işaretleyicimi taktım. Yani her ne kadar bir taraftan kessek de bakın diğer taraftan arttırmalarımızı aynen devam ettiriyoruz. Şimdi yine çeviriyorum. Birinciden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım ve bir tane zincir çekip döndüm. Hemen yanındakinden, bakın bu değil, yanındaki 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar dönüyorum. Şimdi 5 tane, 1 2 3 4 ve 5. Zincirimi çektim, döndüm. Hemen yanındakinden uzun, kısa, uzun, kısa. Döndüm hemen. Bir, iki, üç ve 4. Şimdi yine bir sık iğnemi, pardon, bir zincirimi çektim. Döndüm. Yine yanındaki 1 2 ve 3. Tekrardan döndüm. En kenardakinden başlıyorum.
1 2 ve 3. Yine bir zincir çekip dönüyorum. Sıradaki uzun, bir kısa, tekrar bir ilmek kaydırma yapacağız. Dönüyorum. 1 2 bir zincir çektim ve döndüm ve artık son noktaya son sık iğnemi yapıyorum ve parçamı bitiriyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz üzere eksiltmelerimizi yapmış olduk. Hemen artık burada şöyle bir zincirle sıkıştırayım ve parçamı kesiyorum. Evet, bu şekilde birinci parçamızı yapmış olduk. Şöyle üzerine koyduğumda bakın tamına bir eksiltme görüyorsunuz. Bu şekilde oturttuk. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da yapacağız. Onun için de sınır noktamız burası. Şuradan başlayacağız. Biz de yine hemen bunun arkasından başlayacağız. Şu son noktaları da batmadım. Buradan 22, buradan 22 taneye batıyorum. Bakın buradan ilmek kaydırmaya başlayacağız şimdi. Yani işaretleyicimin bir yanından başlıyorum. Aldım ipimi. Kalınlık farkı olmasın diye bakın yine tersten ilmek kaydırmayı yaparak başlayacağım. İpimi çektim arkadan. Geldim bir yandakine. Hemen ilmek kaydırarak ilerliyorum. Tam 22 tane ilmek kaydırmam olacak. Şu ipi üstüne bir sıra sonra örerken gizleyeceğiz zaten. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Buradan başladığım için şuradaki ilmeği de saymanız gerekiyor. Yani bakın yeşilden sonraki ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane batacak yerimiz var şimdi. Ama 22 yapmamız gerekiyordu hatırlarsanız. O 22. de hangisi? Şimdi bakın 1, 2, 3 sıra geçtiği için çift sırasındayız. 22.yi de buraya aynı gözün içine yapmış olacağız. Böylelikle 22 tane olmuş olacak. Yine sayımız değişmemiş oldu. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum ve döndüm. İlkine çift yaparak başlıyorum bu sırada. 1 ve 2. Hemen buraya tekrardan işaretleyicimi takıyorum. Yine bir arttırma yaptığımızın göstergesi. Yanından örnek devamlılığından devam ediyorum. Bakın 2 taneydi, 3 oldu şimdi. 4, 5, 6, 20, 21 ve 22. Evet bakın 22 taneyi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi dönüyoruz arkaya. Hemen ilmek kaydırma. Birinciden başlıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 21 ve son olarak 22. Evet, şimdi bir zincir çektim ve yine döndüm. Şimdi birinciden itibaren başlıyoruz. Kaç tane? 19 tane. Şimdi
1. Şimdi örnek devamlılığını sağlayacağız. O yüzden bunun üzerine uzun 2, bakın 3, 4, 5. Şimdi 18 taneyi yaptıktan sonra 19'uncuyu yanına ilmek kaydırıyoruz ve arkaya hemen dönüyoruz. Şimdi hemen tekrardan birinciden itibaren başlıyorum. Bakın ilk noktadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 ve 19. Bakın sayımız değişmedi. Döndük, zincir çektik. Şimdi burada 15 tane olması gerekiyor. 15.yi yine ilmek kaydırma şeklinde yapacağız. Birincisini yaptım. Kenar olduğu için her zaman sık iğne demiştik. İkincisinde şimdi uzunun üstüne olduğu için kısa, kısanın üstüne olduğu için uzun. Ne oldu? 1, 2, 3 tane oldu. 4, 5, 3, 14 ve 15.ye yine ne yaptık? İlmek kaydırma yaptık. Döndüm arkasına. Şimdi tekrardan ilk boşluktan itibaren bakın hemen dibindeki ilk boşluktan itibaren yine ilmek kaydırmayla yoluma devam ediyorum. 1, 2, 3, 14, ve 15. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi zincirimi çektim ve dönüyorum. Şimdi tekrar en kenardakine kısa, yanındakine örnek devamlılığı. Bakın sırada uzun var, uzun yaptım. Yanındakinde kısa var, kısa yaptım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 yaptım. 12.yi ilmek kaydırdım. Döndüm arkaya. Yeniden birinciden itibaren ilmek kaydırmayla devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Zincir çektim ve döndüm. Şimdi bakın buraya geldik. En kenardayız ve ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane geçmiş. Artık arttırma sırasındayız. O yüzden buraya çift yapıyorum. 2, 3. Bakın örnek devamlılığını takip ettiğim için altında uzun olduğu için buraya da tek kısa yaptım. Şimdi burada uzun 4 oldu. Burada kısa 5, 6, 7, 8 ve 9.'ya ilmek kaydırma. Şimdi dönüyoruz arkaya. İlkinden başlıyoruz yine ilmek kaydırmaya. Bakın burada bunu yapmak biraz zor oluyor. İlkini o yüzden her zaman bu tarafa doğru çekiyorum. Şöyle çekiyorum. Hemen yanındakinden devam. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 ve 9. Zincir çektim ve döndüm. Şimdi şu arttırma yaptığım yere tekrardan işaretleyicimi takayım. Şimdi burada artık 6 tane yapacağız. 1. Bakın sıradaki, şimdi kontrol ediyorum. Bunun üstüne uzun olacaksa bunun üstüne yine kısa olacak. 2. Buna uzun. 3. Buna kısa. 4. Buna uzun. 5. 6. ilmek kaydırma. Yine döndük. İlkine giriyorum. Bakın hemen ilkinden başlıyorum. Buna ilmek kaydırmamızı yaptık. 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirimi çektim, döndüm. Şimdi 6'dan sonra artık 5'teyiz. 1. Şimdi bakalım. Buna artık uzun. 2. Buna kısa. 3. Buna uzun. 4 ve 5.'ye ilmek kaydırma. Döndük. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Döndük. Şimdi geldik kenardakine. 1, yanındakine yine kısa. 2, yanındakine uzun. 3, dördüncüyü ilmek kaydırma. Dönüyoruz. Bakın 6'dan sonra ne oldu? 6, 5, 4 diye gidiyoruz şu anda. Şimdi geldik. İlkine hemen ilmek kaydırma. Yanındakine 2, 3 ve 4. Bir tane zincir, döndüm. Şimdi en kenardakine 1, yanındakine 2 ve yanındakine 3.'ye ilmek kaydırma. Döndük. Bir, 2, 3. Zincir çektik, döndük. 1, ikinciye ilmek kaydırma yaptık. Şimdi artık döndüm buraya. Son kez 1, 2 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet, tam girdim, bakın tekrar köşeye. Şimdi bir zincir çektim, döndüm ve en baştakine hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum ve artık burada ipimi koparıyorum. Burada şöyle söyleyeyim size, ikinciyi, yani şu uç kısmını şuraya isterseniz birleştirebilirsiniz. Yani şuraya bir ilmek kaydırmayla birleşip o şekilde ipinizi koparabilirsiniz. Evet, bakın şu şekilde.
Ya da dilerseniz normal burada koparıp bitirebilirsiniz. Evet, şimdi iki tarafı da bakın düzgün bir şekilde halletmiş olduk. Şimdi burada artık yapacak olduğumuz şey çantamızla birleştirmek. Evet, şimdi geldik artık son kısmımıza. Bakın bitirdim işlemimizi. Son bağlantı yerine geldim. Oradan devam edeceğiz birlikte. Bu arada artık işaretleyicilerimi çıkartıyorum. Burayla işimiz bitti. Bunlar biliyorsunuz dediğim gibi arttırmalarımızı doğru bir şekilde yaptığımızı takip etmek adına siz tabii ki de burada tek bir işaretleyiciyle de gidersiniz. Her seferinde bir yukarıya taşıyarak. Ama ben sizlerin rahat sayabilmesi için, rahatça görebilmesi için bu şekilde her arttırma yaptığım yere mutlaka takıyorum. Bakın orta noktadakileri bunları çıkartmadım. Onları çünkü birleştirirken kullanacağım şimdi. Burada dikkat etmemiz gereken nokta dediğim gibi doğru bir hizayla gitmek ve gerginlik olarak da çantamızda doğru bir şekilde ilmek kaydırmaları yerleştirmek. Tutup da burada her bir boşluğa, aralığa bir tane batarak gitmeye kalkamayız. Çünkü sayımız yeterli olmaz o durumda. Bazen belli noktalara birden fazla kez batmamız gerekebilir. Burada hep o yüzden diyorum. Ezbere gitmeyin. Çünkü sizin sayılarınız, sıralarınız farklı olabilir. Burada önemli olan nokta her zaman için mantığını anlamak. Yani mantığını anlarsanız sonuçta kendiniz istediğiniz gibi bunu revize edebilirsiniz. Kendi ölçünüze göre. Şimdi hemen eklemeye başlamadan önce şu iplerimizi bir gizleyelim. Bakın yine her zamanki gibi ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Evet. Ve fazlalıklarını da burada kesiyorum. Aynı şekilde şimdi köşelerim var. Bakın burayı da hemen gizleyip geleceğim. Ya da köşeleri bırakalım. Köşeleri çünkü duruma göre bazen şimdi ilk tutturmada kullanabiliyoruz. Köşeler kalsın. Sadece şunu gizleyeyim. Başlayalım eklemeye. Evet, şimdi bakın tam buradaki orta noktayı, buradaki zaten yerimiz belli. Yine orta noktaya şöyle geçiriyorum. Şöyle şunları da güzelce hizalayıp tam karşılığı nereye geliyorsa onları da tutturalım. Evet. Bunları ara ara devam ettirebilirsiniz siz. Aynı burada olduğu gibi buraları da böyle tuttura gidebilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Bakın şöyle koyduğumuzda zaten bu da altına girdiğinde tam denk gelmiş oluyor, görüyorsunuz. Şimdi şu noktadan artık devam edeceğiz ilmek kaydırmalarımızı yapmaya. En son bakın buraya da 2 taneyi yaptım. Şimdi şuradan ilmek kaydırmayla yoluma devam edeceğim. Bunu yaparken hemen geliyorum. Bakın tam köşe noktasını dönüp geldiğimde buraya batacağım. Tam köşeden bakın bir sonraki şu noktaya giriyorum. Buraya tabii önce buradan gireceğim. Sonra buradan girdim. Evet. Başladım şimdi ilmek kaydırmayla ilerlemeye. Sırayla. Şimdi her bir noktaya gireceğim. Siz dilerseniz yine öncesinde işaretleyicilerle tutturabilirsiniz. Zaten buradaki sayıyla benim ilmek sayım aynı olduğu için birebir sırayla gidiyorum bakın. Şöyle görüyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi
dümdüz devam ediyorum. Şimdi gelelim şu ek yerine kadar. Bakın hiçbir değişiklik yapmıyorum. Her ilmeğe bir ilmek şeklinde gidiyoruz. Şimdi buraya kadar geleceğiz. Buraya geldikten sonra üst kısmına geçip tekrar yan kısımları nasıl olduğunu onu göstereceğim. Bugün tam olarak denk geldi, görüyorsunuz. Girdim buraya. Buraya da girdim. Evet. Bakın ne kadar kasma olmadan böyle ne kadar düzgün bir hattı oluştu. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde böyle çıkıntılık yok, içe çökme yok. Tam böyle istediğimiz formu yakaladık bu şekilde. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Bakın. Şimdi burada köşe noktasına gidip artık şu son ilmeği içeri alıyoruz. Yine diğer tarafta olduğu gibi. Kenarda biliyorsunuz bakın bir hattımız var. Bu sık iğne hattımız. Bu sık iğne hattımızdan ilerliyoruz. Ve böylelikle tam olarak çıkacağız şimdi yukarıya doğru. Yine videonun altında gerçekten çok zorlanıyorum. Bakın hizasına neresi gelirse. Bazen aynı noktalara giriyorum. Bazen farklı noktalara giriyorum. Şu an bu hizadayız. Bakın aynı yere tekrar girdim. Kaydırdım. Bakın bu hizadayım. Buraya girdim. Şimdi bakın hizasına bakıyorum. Bu hizadayım. Şimdi bakıyorum. Bu hizadayım. Bakıyorum. Yine aynı hizadayım. Bakın aynı yere tekrardan girdim. İşte bu şekilde aynı yerlere 2 kez ilmek kaydırma da yapabiliyoruz. Bir sonraki evet girdim. Bakın geldim. Görüyorsunuz bu şekilde karşıma hiza olarak neresi denk geldiyse oradan ilmek çıkartıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi kucağıma alacağım artık. Gerçekten çok zorlanıyorum burada yaparken. Şöyle hizadan dümdüz devam edeceğiz. Yukarıya kadar geliyoruz. Köşeye geldiğimde tekrardan göstereceğim. Bakın yine geldik köşeye. Hattı dümdüz devam ettirdik. Görüyorsunuz. O sadece yanda bıraktığımız sık iğne sırasından itibaren yapıyoruz. Bakın gerçekten son derece düzgün bir şekilde eklemiş olduk bu kısmı. Şimdi geldik artık son noktaya. Bakın son noktaya geldiğimizde artık burada da ilmeğimizin son tepe noktasına gelmiş oluyoruz. Oraya giriyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. Hemen burada yanındakine giriyorum. Yanındakinde tekrar aynı şekilde örgümün bir yanındaki oradaki tepe noktasına kayıyorum. Bakın artık hiç bakmıyorum bile. Yani tığımı batırıyorum. Müsait yer neresi ise. Çünkü burada önemli olan şu şekilde koyduğumuzda bunun düzgün bir şekilde gitmesi. Artık altta kalanlar fazlalıklar olabilir. Siz burada şöyle tuttuğunuzda karşıya neresi denk geliyorsa artık oradan örerek yolunuza devam etmelisiniz. Bakın şöyle tutuyorum. Şöyle tuttuğumda nereye denk geliyorum? Oradan giriyorum karşıya. Şu şekilde tutuyorum. Tam hizasından giriyorum. Böylelikle o doğru duruşu yakalayabilirsiniz. İçte üstte fazlalık kalabilir. Önemli değil orası.
Önemli olan doğru bir şekilde önden eklenmesi. Evet, bakın bu şekilde gidiyorum. Böyle ilerleyeceğim. Altta tekrar söylüyorum, fazlalık olabilir. Yüksek, yani çok değil ama birazcık üst fazlalık kalabilir. Önemli değil. Bakın şu şekilde ekleyerek ilerleyeceğim. Ve böylelikle burada düzgün bir ağız kısmı elde etmiş olacağız. Tam ucu ucuna denk gelmeyebilir. Bu şekilde eklemenin en güzel tarafı bu. Eğer ki birazcık da olsa mesela ölçünüz büyük geldi falan, hani onu içeride kalıyor. O yönden rahatsınız. Ama eğer ucuca ekleme yöntemi yapıyorsanız o zaman birebir de aynı ölçüyü hazırlamak zorundasınız. Yani ilk acemilikte bunu çalışmak çok daha kolay. Onu söyleyebilirim. Çünkü diğerinde denk getirmediğiniz takdirde ucuca sıkıntı. Ama bunda öyle bir risk yok. Fazlalık içeride kalabilir. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum burası. Artık diğeriyle zaten aynı. Buraya geldikten sonra, şu kısma indikten sonra ucuca eklemeye geçiyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi şöyle ilmek ilmeğe eklemeye başlıyoruz. Aynı şekilde buraya geliyorum. Buradan aşağıya gidip başladığım yere kadar geliyorum. Orada bitiriyoruz. Ondan sonra artık sadece kapağımız kaldı. Deri kapağımızı da dikeceğiz. Meşhur markanın ambleminin olduğu. Nereye koymuşum bulamadım şimdi. Onu da dikeceğiz. Artık çantamız bitecek. Gerçekten birlikte çok güzel ve çok da kolay bir çanta yapmış olacağız. Çantanın astarlamasını sizlere göstereceğim. Ama bu videonun içine onu artık sığdıramayacağım. Onun ayrıyeten videosunu sizler için çekeceğim. İnşallah çok yakın zamanda. Bence bu çanta astarlı çok daha güzel. Astarsız olarak açıkçası ben çok beğenmedim bu çantayı. Astarlı halini daha çok güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden ben de astarlı çalışmaya karar verdim. Ama dediğim gibi onun için sizleri birazcık bekleteceğim. Evet, şimdi artık bitirdik. Her yerini, aparatlarımızı takmaya geldi sıra. Ve en son şu köşeyi nasıl ipimizi artık kaldıracağız onu göstereceğim. Şimdi şu şekilde şu yan taraflarınızı parmağınızla şöyle, bakın bilerek göstermedim, onu yapmadım öncesinde. Şöyle parmaklarınızla şu ilmek kaydırmaların olduğu kısımları şöyle elimizde güzelce açtırıyoruz. Bunda biliyorsunuz ütüleme şansımız yok. O yüzden eğer siz ütülenir bir rafya kullandıysanız mutlaka geçirmeden ütüsünü yapın. Ben Milano rafya kullandığım için herhangi bir ütüleme işlemi yapmadım. Şimdi bitirmiştik şurada. Hemen iğnemizi takıyoruz. Şöyle bakın, sonrasındaki ilmek kaydırmadan girip aynı noktadan çıkıyoruz ve buradaki ilmek kaydırmanın devamlılığını getiriyoruz. Sonrasında burada artık şöyle sık iğnelerin arasından ipimizi geçiriyoruz ve kesiyoruz. Bakın bu şekilde bitti. Şimdi çantanızın önü neresi olacak ona bir karar verin. Şöyle bakın güzelce. Nereyi seçtiniz önünü? Diyelim ki ben burayı seçtim. Hemen ne yapıyorum? Şu önündeki sağ taraftaki sapa geliyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz
parçadan şu fermuarlı çantamızın şurada bir aparat var. Şimdi bunu katlıyorum şöyle ikiye. İçinden geçirdim. Bakın saptan şöyle geçirdim. Ve sonrasında gördüğünüz üzere ikiye katlıyorum cüzdanı ve buradaki kesik yerden bunu geçiriyorum ve böylelikle görüyorsunuz kilitlemiş olduk. Bunu dilerseniz bu şekilde çantanın dışında sallandırabilirsiniz ama benim asla tercih edeceğim bir şey değil bu. O yüzden ben her zaman bu detayların içeride kalması taraftarıyım. Çok böyle dışarıda görünmesinden hoşlaşmıyorum. Tabii ben çekimlerde atacağım dışarıya görünsün diye. Ama normalde gün içinde gezerken bunu böyle kenarda sallamam. Yani kesinlikle çantanın önünü kapatmasını istemem. Ha dilerseniz bunu şöyle yapabilirsiniz. Arkadaki sapa takıp arkasından sallandırabilirsiniz. Yani dışarıda kalmasını istiyorsanız önünü önünde gözükmeyecek şekilde bakın şöyle takalım isterseniz o şekilde. Çıkartırken nasıl çıkartıyorum? Aynı şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle içinden tekrardan geçiriyorum. Şimdi bunu arkaya geçirelim. Arka sapa mesela geçirirseniz eğer o zaman çok rahat dışarıda da sallanabilir. Hiç sıkıntı olmaz. Çantamızın önünü kapatmamış olur bu durumda. Bakın böyle bu şekilde o zaman sallanmasında bir sıkıntı yok. Şimdi aparatımızı alıyoruz. Bu aparatın biliyorsunuz şöyle önde bir durması lazım bu şekilde. Herhangi bir şekilde tutturacak bir mıknatıs vesaire yok. Oldukça ağır zaten tokasından dolayı. Ne yapacağız şimdi? Şu aparatı şuraya ortaya sabitleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Dikerek yapacağız. Şimdi siz dilerseniz normal çantanızın rafyasını kullanabilirsiniz. Ama ben bu tarz durumlarda ve çantalarda olabildiğince deri aparatın renklerine yakın tonlar kullanmayı tercih ediyorum. Yani herhangi bir şekilde eğer ki rafya ile dikeceksem bile aynı tonlarda olmasına dikkat ediyorum. Aynı tonlar yoksa yakın tonlar olmasını tercih ediyorum. Olabildiğince daha düzgün, profesyonel bir görüntü elde etmek adına. Mesela deri iplerime bakayım bir. Elimde yakın bir renk var mı? Evet, en yakın renk olarak bunu buldum. O yüzden şimdi bununla dikeceğiz. Şöyle göstereyim size. Elimde en yakın deri ipi bu var. Hemen alıyorum. İğnemi takıyorum. En ince etamin iğnemi tercih ettim bu noktada. Şimdi bunu da şöyle tam ortaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. biliyorsunuz benim orta noktamda. O yüzden sapın şeyini bakın şu çubuğunu tam onun hizasına getiriyorum. Şöyle ve başlıyorum dikmeye. Hemen şöyle bir yandan çıkıyorum. Burada da bir yandaki delikten çıkıyorum. Çok fazla pay bırakmıyoruz. İpimiz boşa gitmesin. Bakın zaten ipin devamı burada duruyor. Gerekirse ne yaparım? Sonrasında oradan kullanırım. Çok fazla ip ziyan etmeyin. Evet. Şimdi devam ediyorum. Burada hizayı kaybetmiyoruz. Şu uç noktanın da çantanın orta noktasına gelmesi gerekiyor. Şimdi ona göre ilerleyeceğiz. Şöyle alttan bakıyorum.
Evet. Bu ipi burada artık bitiriyoruz. İpin ucu bakın tam gayet güzel geldi. Altta bıraktım. Onu biraz sonra gizleyeceğiz. Şimdi biraz da artık bu üst ipimizle dolaşacağız. Tekrar ipimden pay alıyorum. Bırak, artık kestim ipimi. Şimdi makine dikişi görüntüsünü vermek adına ne yapıyoruz? Buradan geri dönüyoruz. Ve geçtiğimiz noktalardan bir kez daha geçeceğiz. Bakın bu şekilde. Tabii ki de siz dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz. Yani çift turu gitmeyebilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde son derece güzel oldu. Hatta isterseniz şunu da yapmayabilirsiniz. Bakın şunun devamlılığı gibi durması açısından şöyle bırakıp, hani şurası devam ettiği için ortayı bu şekilde boş da bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmaya karar verdim. Bunu alta geri alacağım şimdi. Evet. Bakın ben böyle daha çok sevdim. Şurayı bilerek boş bıraktım ki şuradaki buraya giden sapın ortası boş kalsın diye. Evet, şimdi arkadan bu iplerimizi güzelce şimdi ne yapacağız? İlmeklerimizin arasından gizleyeceğiz. Önce sabitleyeceğiz, sonra gizleyeceğiz ve işte bu kadar. Gerçekten harika bir çanta oldu. Çok tok duruşlu, son derece böyle kalıp gibi bir çanta var. Elimizde. Hani sepet gibi, hasır gibi derler ya, gerçekten öyle oldu. Hiçbir şekilde eğilip bükülmüyor. Duruşu, formu son derece muntazam olmuş oldu. Siz de benimle eğer aynı şekilde bu çantayı ördüyseniz böyle güzel kalıplı bir çantaya sahip olacaksınız. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Hemen dilerseniz şöyle bir çantamızın uzaktan biraz daha geniş açılı haliyle son detaylarına şöyle bir bakalım. Evet, finaldeyiz. Gerçekten bakar mısınız güzelliğine? Şöyle göstereyim. Çok 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 güzel oldu. Bakın cebimizi arkadan getirdik. Son derece duruşu, formu böyle gerçekten detaylarıyla harika oldu. Şöyle biraz yakına girelim. Detaylarını şöyle görün istiyorum. Bakın herhangi bir şekilde taban çok güzel oldu. Bir kasmamız yok. Son derece düzgün bir formda çantamızı tamamladık. Şöyle arkasını da gösterelim. Arkayı bu şekilde diktik. Bakın üçgen kısmını yerleştirdik. Arkası bu şekilde. Önü ise bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu çantayı benimle buraya kadar örmüşsünüzdür diyorum.
Ben çok severek çalıştım. Gerçekten böyle duruşu, formu, yapısı, derileriyle çok klas bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup tüm videolarıma ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bundan sonra yükleyecek olduğum videolardan da haberdar olmak isterseniz mutlaka zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Böylelikle yüklediğim yeni videolarda size bildirim gelecektir diyorum. İsterseniz çantamızın bir de ağız kısmını kapatalım. Diğer formuyla da bir görelim. Sonra vedalaşalım. Evet, bakın. İçine katladığımızda da şöyle bir duruşu var. Gerçekten çok güzel oldu. Cebi dediğim gibi siz dilerseniz içine de koyabilirsiniz. Çok yakın zamanda inşallah koldaki duruşunu da sizlerle paylaşmak nasip olur. Koldaki duruş çekimlerini de bir an önce sabırsızlıkla yapıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.